Tam 20 yıl önce bugün ilk Far Cry oyunu çıktı abi. Buradan çok özel teşekkürlerimizi Crytek firmasına sunuyoruz. Bizlere bu güzel oyun serisini tanıttırdığı, tattırdığı ve sonrasında Ubisoft'un devam ettirdiği, çok güzel ilerlettiği bir sürü Far Cry yaptığı için Ubisoft'a da çok özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haliyle bu oyun ilk çıktığı tarihten bugüne 20 yıl geçmiş ve 20 yılda toplam 14 oyun çıkmış durumda. Biz de dedik ki bu 14 oyun arasında böyle sadece belli bir konsollara çıkan işte sadece Xbox'a ya da Wii'ye çıkmış oyunlar da var bunun içerisinde ama genel anlamda toparlarsak bunların arasında en iyi 3 oyunu seçmeye çalışacağız. Bir de bununla beraber tabii hangi Far Cry oyunları çıkmış buna böyle hızlıca bahsedip en sonunda da en iyilerini sıralamaya çalışacağız. Şimdi ilk oyunla başlayalım. Sene 2004. O ara kasayı böyle sırtlanıp, o beyaz kasaları hepimizin sırtlanıp arkadaşlara götürdüğümüz zamanlar. Benim hiç unutmuyorum. Bir kuzenim vardı. İsviçre'de yaşıyorlardı. Onlar sayesinde tanışmıştık Far Cry'la. Böyle bir oyun var. Gel bir bakalım demişti. Abi bir gittim. Mekanikleri olsun, grafikleri olsun, çağın ötesinde çok güzel bir oyundu. Ben o oyunu ilk gördüğüm zaman aşık olmuştum. Parçalanabilir desteler, grafikler, bomba atmalar, silah sesleri, her şey mükemmel. O zamanki mesela Steam yok, launcher'lar yok, internet yok. Ona rağmen 2,5 milyon satış rakamına ulaşması çok büyük bir başarıydı Far Hak Cry için. etti. Dibine kadar hak etti. Sonra ne yaptı? Crytek dedi ki al dedi Ubisoft kardeş. Al dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Al sen devam ettir dedi. Ve Ubisoft da sağ olsun İyisiyle kötüsüyle güzel oyunlar çıkarttı aslında. yaptı. Aslında burada sürekli Ubisoft'u konuşuyoruz ama 20 yıllık bir dilimde bence hani arada çıkan oyunları saymazsak eğer 8 tane falan oyun yapıyor. Çok güzel oyunlar çıkardı. Biz hani böyle sürekli sallıyoruz ediyoruz Ubisoft'ta ama 20 yılda 8 oyun bence çok fazla bir oran değil yani, değil mi? Aynen. 2004 yılında Far Cry 1 çıkmıştı. 2005 yılında da Far Cry Index diye bir oyun çıkartmıştı. Sadece Xbox'a özel. Hani dedik ya bazı oyunları sadece belli bir konsola, belli bir platforma çıkartıyor diye. Evet. Bu da onlardan bir tanesiydi. Buradaki asıl amaç hem Xbox'a özel bir oyun çıkartmaktı Evet. hem de Far Cry serisini bir tekrar ele alıp devam ettirme çabası vardı. O zamanlar biliyorsun Xbox 360 çok popülerdi. Dolayısıyla oraya özel bir oyun yapıp güzel bir atılım yaptılar aslında. Daha sonrasında bu oyun PlayStation 2'ye de çıkacak dendi ama bir şekilde iptal oldu. Oradaki sebepleri de bilmiyoruz. Özel anlaşmadan kaynaklı olabilir tabii ki ama devam oyunu diyelim. Devam oyunu demek lazım. DLC gibi de diyebiliriz yani. Çok da hani diğerleri kadar ses getirmemişti mesela. 2006 yılında da Far Cry Evolution diye bir oyun çıkartıldı. Bu da yine Xbox'a özel bir oyundu. Yine bunu Ubisoft Montreal geliştirdi. Daha doğrusu hemen hemen tüm Far Cry oyunlarını Ubisoft Montreal geliştirdi. Sadece bir iki oyunun farklı bir geliştirici yaptı ama geri kalan hep Montreal Studios tarafından yapıldı ve Ubisoft tarafından yayınlandı. Bu oyun da onlardan bir tanesiydi. Bu oyunun en büyük özelliği şuydu zamanına göre. Kendi haritanı tasarlayabiliyordun. Onun yanı sıra da yeni silahlar ve yeni mekanikler de eklemişti oyuna. O da çok güzel atılımlardan biriydi mesela. Tabii bu bahsettiğimiz yıllarda bu tarz olaylar çok böyle farklı karşılanıyordu. Çok özel bir şeymiş gibi karşılanıyordu. Gerçekten de öyleydi yani. Bunlar anlayabiliyoruz ama aynı yıl içerisinde bir de Far Cry Predator diye bir oyun yayınlandı. Yine Xbox'a özel yayınlanan oyunlardan bir tanesiydi. Bu oyunun da özelliği şuydu. Hem 2005 yılında yayınlanan Insectix dediğimiz o oyunla Predator oyununun geliştirilmiş, yani grafiksel anlamda geliştirilmiş versiyonunu tekrardan yayınlıyorlar. Hani buna neden ihtiyaç duydular en ufak bir fikrim yok ama böyle de bir oyun varlığından haberimiz olmuş oldu bu sayede. Evet, ben de bunu mesela bilmiyordum. Şu an şu tabloya bakınca görüyorum, onu fark ediyorum. Neden mesela? Bak burada mesela bu sorgulanabilir bir şey. Neden yani? Tamam tuttu, güzel. Ulan bir tane çıkardım, bir tane daha çıkardım, bir tane daha çıkardım. Şimdi bir tane daha geliyor. Ubisoft gaza gelmiş 2006 yılında bir tane daha Far Cry oyunu çıkartıyor. Far Cry Vengeance diye bir oyun çıkartıyor. Bu oyunsa sadece Wii'ye özel bir oyun. Herhalde Ubisoft Far Cry'a baktı, tutuyor gidiyor. Her yere özel çıkartmaya başlamış. Bu da onlardan bir tanesiydi. Tabi haliyle peş peşe çıkartılınca bu son oyun bayağı bir olumsuz eleştiri aldı. Hem oyuncular tarafından hem eleştirmenler tarafından. Ubisoft durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya tutarsa demiş ama yine tutmamış. Bir sene sonra da Far Cry Lost adında bir oyun daha çıkarmış. Far Cry'ı orada atmış. Demiş ki bu hani Far Cry'ı bir daha çıkarmayalım. Bir daha linç yemeyelim. Paradise Lost'u çıkarmış. Bunun geliştiricisi de değişik bir geliştirici. Ben de bunu ilk defa duyuyorum. Global VR. İlk başta böyle hani VR oyunu mu ulan diyorsun. Bu oyunun en büyük özelliği şu. Atari salonlarında kullandığımız o arcade makineleri var ya. Onu özel çıkartmışlar. Tek bir yerde duruyorsun. İşte düşmanlar geliyor. Onlara el bombası atıyorsun. Ateş ediyorsun. Taramalı tüfek
efektlerin falan var. Böyle bir arcade oyunu yapmışlar. Yani denemiş. Bayağı şeyler denenmiş. Ama geldik şu an en iyilerinden bir tanesine. Sene 2008. Ubisoft'un en cafcaflı, en taşlı dönemlerinden bir tanesi. Ve yine altında kimin imzası var? Ubisoft Montreal. Far Cry 2 bence gelmiş geçmiş en iyi Far Cry oyunlarından bir tanesidir. Sen de buna katıldığını Tartışılacak ve çok fazla bir şey yok. tartışmayacağımızı düşünüyorum. Tartışılmayacak. Çünkü mevcut seriyi almışlar. Çok güzel bir hale getirmişler. Üzerine yeni şeyler eklemişler. Far Cry serisinin matematiğini oturtmaya çalışmışlar. Yani tam oturmamış. Şu anlamda oturmuş. Çünkü şundan dolayı daha Far Cry 3 çıkmadı çünkü. Evet. Far Cry 3 ile bu matematik tam anlamıyla oturuyor ve ondan sonra devamı geliyor. Ama Far Cry 2 Far Cry oyununun devamını sağlayan oyundur bana göre. Mihenk Evet. taşıdır. O arada çıkan kaç tane saydık? 6-7 tane oyunu hepsini bir kenara koyun. Far Cry 2 gerçekten hani Far Cry'in geleceğini yansıtan oyunlardan ve en güzel yaptığı oyunlardan bir tanesidir bence Ubisoft'un. Hiç tartışılmasız. İlk oyunu çünkü şöyle ben bir ayrı kenara koyuyorum. Neden? Çünkü Crytek'in yaptığı bir oyun olduğu için onu birazcık daha böyle Ubisoft'tan ayrı tutuyorum. Ama dolayısıyla hani yine Ubisoft'un isim hakları falan filan dediğimiz zaman da Far Cry 2 bence başlangıcıdır. Far Cry serisinin. Çıktığı zaman da hani Amerika'da birçok ödülü almış, en çok satan PC oyunu olup ve 2.9 milyonluk bir satış rakamı yakalamış. Bahsettiğimiz dönemlerde CD ile bak CD fiziki olarak söylüyorum Evet. yani. Birçoğu bunun fiziki olarak satılan kopyalardan bahsediyoruz. İnanılmaz devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Yani şu anki gibi hani şu oyun çıkmış, bakayım hangi Epic'te mi, Steam'de mi, şuradan alayım, buradan alayım değil yani. Birçoğu fiziki kopyalardan bahsediyoruz ve bu inanılmaz büyük bir başarı bence. 2008 ile 2012 arasında dünyada çok büyük bir ekonomik kriz var. Tüm elektronik cihazlar kullanım dışı kalmış, hiçbir teknolojik alet kullanılamıyor. Çok büyük bir buhranın yaşandığı bir dönem. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü 2008 ile 2012 arasında Ubisoft hiçbir Far Cry yayınlamamış abi. Far Cry 3 2012 yılında yayınlanıyor ve oyun dünyasına, bakın Far Cry için konuşmuyorum, oyun dünyası için çok inanılmaz bir ses getiren bir oyun olmuş oluyor. Müzikleri, karakterleri, hikayesi, atmosferi. Yani buraya ne ekleyebiliyorsanız ekleyin abi. Gelmiş geçmiş en iyi kötü karakterlerden bir tanesi Vaz Montenegro. Yani o hele o bir tane ot yakma sahnesi var ya, arkadan Skrillex'in müziği giriyor böyle. Ben oraya geldiğim zaman kulaklığımı takardım abi. Sesi sona kadar açardım abi. Burada var ya otları sanki fiziki olarak yakıyormuş gibi. Bak şu an bile yaşadım onu, hissettim biliyor musun? Aslında bakın arkadaşlar, bir oyun size bu hissiyatı veriyorsa gerçekten o başarılı bir, kaliteli bir yapımdır yani. Bunu çok az oyun başarabiliyor ve başardığı zaman da uzun yıllar kendisinden söz ettirmeyi başarıyor gerçekten. İşte Far Cry işte buna çok güzel bir örnek. 2012 yılında çıkmış bir oyun 10 milyon adet kopya satışını yapmayı başarmış oyunlardan bir tanesi oldu yani. Aynı yıl içerisinde bir de Far Cry 3 Blood Dragon. Bu oyun Far Cry 3'ün retrofütüristik bir tasarımda bir parodi versiyonu diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesiydi. Böyle biraz dalga geçen bir oyun yapısı olmasına rağmen yine de çok tutuldu, çok sevildi. Hani bir genişleme paketi gibi bir oyundu aslında bu. Bunun sebebi de aslında Far Cry 3'ün çok iyi bir başarı yakalamasından kaynaklanan, o atmosfere tekrar girip orada bir şeyler vakit geçirmek isteyen insanlar yüzünden bence başarılı oldu. Yoksa hani başlı başına ayırıp baktığın zaman çok da başarılı bir oyun değildi benim gözümde. İşte ben denemedim bu oyun açıkçası. Ama ilginç olan şu, o zamanlar daha Google Stadia'ya çıkan oyunlardan da bir tanesiydi. Çok ilginç. Yani Google Stadia daha o zaman daha yeni ne oldu ya? patladı ya. Kapatıldı. Biliyorum kapatıldı da yani tutmadı ya. Tutmadı yani. GeForce Now ama tuttu yani. Neyse konumuz o değil. 2014'e geldik. 2 Evet. sene sonrası. Şimdi dedik ya, Far Cry 3 ile matematik oturdu, artık formül tuttu. Bu formül üzerinden artık üretmeye başladılar abi. Bundan dolayı zaten çok hızlı bir Far Cry oyunları görmeye başladık 2012 yılından sonra. Şimdi ben burada hemen giriyorum abi. Far Cry 4'ü ben çok sevmiştim. Çok severek oynamıştım. Gerçekten de hani güzeldi. Çünkü atmosferi çok daha farklıydı. Himalayalarda geçiyordu. İnanılmaz. Yine orada da kötü karakterimiz güzeldi. Ben sevmiştim. Ama buradan sonraki dönemde hep bir tekrara düşeceğimiz için maalesef benim gözümde, hatta bir sonraki oyunu da söyleyeceğim, ondan sonra devam edeceğim. Senin Far Cry 4 ile ilgili söyleyeceğin bir şeyler var mı? Ya Far Cry 4 bence Far Cry 3'ten sonra çıktığı için hani o Far Cry 3'ün etkisinde kalmış. Hani o başarı arkasında bir kalma söz konusu ama yine de teknik anlamda baktığımız zaman kötü bir oyun diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz. Yok. Kendini oynatmayı başarmış. Hatta bazıları için ilk
ilk 3'e, ilk 4'e bile girebilecek bir oyundur yani. Ben şöyle söyleyeyim, bence hiçbir Far Cry oyunu zaten teknik anlamda kötü diyemeyiz. Grafiksel anlamda da kötü diyemeyiz. Her çıkan yeni oyun zaten üstüne bir şeyler ekleyerek gidiyor. Ama burada bizim hani serzenişte bulunduğumuz nokta neredeyse aynı haritayı alıp birkaç karakteri değiştirip atmosferi birazcık değiştirip aynı şeyi sunmalarıydı. Yapacak bir şey yok abi. Tutanı elleme yani. Burada bir sonraki oyuna geliyoruz. Far Cry Primal. Al sana. Hani harita belki değişmedi ama oyunun tasarımı komple değişti. Ben hala bu oyun neden çıktığına dair en ufak bir fikrim yok. Neye binaen, ne ihtiyaç duyuldu da bu oyun çıkarıldı. Paleolitik dönemde bizim ne işimiz var diye durmadan sorup durdum oynarken de bu oyunu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok sevdim. Ve ben bir türlü sevemedim ya. Neden sevdim biliyor musun? Çünkü o dönemde yani peş peşe tükettiğimden hatırlıyorum. Mesela ben çok sevmiştim. Sebebi de şuydu. Ben birazcık eski çağları böyle seven biriyim. Mızrak, ok kullanımı olsun, mamut olsun, sivri dişli kaplan olsun. Bu tarz hayvanları seviyorum ve orada evcilleştirme diye de bir şey vardı. Onları evcilleştirip hayvanını da yapabiliyordum mesela. Bunlar da hoşuma gidiyordu benim. Ama baktığın zaman matematik aynı abi. Outpost ele geçir. Eski çağda outpost ele geçirip ilerle devam et. Haritada neredeyse hemen hemen aynıydı. Ama oradaki köylüler, eski çağ konuşmalar falan aslında çok büyük bir şey vardı orada. Emek vardı. Onu da yadsımamak lazım yani. Farklı bir şey denendiği için Ben çok fazla bir şey sevmiştim. demiyorum ya. Gelelim 2018'e, yakın çağa gelelim. Artık Bir günümüze anda gelelim. artık Çakmaktaş devrinden yakın çağa gelelim. 2018 yılında da ben bu Far Cry 5'i PlayStation'da oynamıştım. Hatta bununla ilgili çok güzel bir şey vardır. İlk başta hani oyuna başladıktan sonra 10 dakika içerisinde oyunu bitirebiliyorsun falan filan mimi var ya. O da vardı. Helikoptere binip gidebiliyordun. Oyun bitiyordu bir anda falan. Ben denemiştim bu arada bunu. Olmuştu. Burada da hani genel olarak atmosfer güzeldi. Hoşuma gitmişti. Birazcık böyle değişik bir atmosferde geçiyordu. Hoşuma gitmişti. Severek oynamıştım ben yine bunu. Belki aradan geçen hani Primal'i oynadıktan sonra başka bir Far Cry oyunuyla buluşmadıktan sonra belki bunu oynadığım için sevmiş olabilirim. Far Cry 5 için söylenebilecek aslında çok fazla şeyler var. Bir tanesi de şu, oyunun konseptinden ziyade oyunun hikayesinde çok fazla dini fanatizm olayları söz konusuydu. Vardı. Evet. Ve bundan dolayı genel eleştirmenler tarafından çok olumsuz eleştiri almıştı. Tepkilerle karşılaşmıştı. Lakin oyuncular tarafından aynı tepki söz konusu olmadı. Hani Yok, oyuncular ben- çok fazla umursamadı bu fanatizm olaylarını. Ben takılmadım. Yani sonuçta bir kötü karakter yaratmak zorundalar. O kötü karakteri de yani bir şeye yüklemeleri lazım. Mesela örnek veriyorum. Vas Montenegro'da neydi? Cani'ydi. Keyfini adam öldürüyordu. Bilmem ne yapıyordu. Köyden gidiyordu onu öldürüyordu. Keyfini adamları tutuyordu. Bu tarz şeylere çok takılmamak lazım. Çünkü en nihayetinde baktığın zaman bu bir oyun abi. Bu oyunda da bir kötü karaktere bir şey yüklemen lazım ki bir şekilde ilerleyebilesin. Benim çok takıldığım bir konu değildi bu. Ama asıl takıldığım konu burada geliyor şu an. 2019 yılında bir yıl sonrasında Far Cry New Dawn. Abi ya niye yaptın bu oyunu ya? Far Cry'ın bir ağırlığı vardı ya. Öyle çok hareketli, renkli, pembiş, post apokaliptik mi desem, post ipnetik mi desem inanılmaz bir atmosferde bir Far Cry oyunuyla bizi buluşturdun. Ben oynayamadım abi. Sevemedim ya. Gerçekten sevemedim. İçine giremedim Çok ya. renkliydi abi ya. Çok inanılmaz renkliydi ya. Mesela şunu şöyle düşün. Kratos Fortnite'a gelmişti hatırlıyorsun karakter Hatırlamam. olarak. Dans ediyor ya böyle. Ulan ben bunu bir türlü yediremedim kendime ya. Yakıştıramadım ya. Mesela bir ara Kratos'tan soğumuştum. Ondan sonra Allah'tan yani yeni God of War oyunları çıktı da tekrar ısındım yani. Bu da benim için öyle bir şey mesela. Şey gibi düşün ya. Mesela Fallout serisini düşün mesela. Evet. Öyle bir atmosfere sen renk cümbüşü bir tasarım koyuyorsun. Olmuyor yani. Yok ya. Hani farklı bir şey denemek istiyorsun. Seni gayet iyi anlıyorum ama bazı oyunların genel atmosferini çok ellemeyeceksin ya. Çok Mesela kurcalamamak lazım. birçok kişi tarafından da sevilmemiştir bence bu. Sanırım bunun da farkına varmışlar ve aradan bir 2 yıl oyun çıkartmadılar. Ancak kendilerine geldiler eleştirilerden sonra ve 2021 yılında Far Cry 6 ile son oyunlarını çıkarttılar. Burada neye döndüler biliyor musunuz? Baktılar hani bu arada çok şey denedik. Biz bir şey yapalım abi. En çok tutulan neydi? Far Cry 3'tü. Biz orada çok büyük bir başarı yakaladık. Orada ne vardı? Kötü karakter vardı. Biz ne yapalım abi? Bir tane ünlü biriyle anlaşalım. Güzel bir kötü karakterle anlaşalım. Bu kötü karakteri biz çok iyi çizelim. Çok iyi yazalım. Bu tutar. Ve tuttu. Tuttu. Gerçekten de Far Cry 6. New Dawn ve Far Cry 5'ten farkı ne derseniz çok büyük bir farkı yok. Oynanış olarak hemen hemen aynılar zaten. Hemen hemen hepsi Sadece hikaye anlamında çok güzel bir yedirmişler. Kötü karakterim çok güzel. Dolayısıyla yeni mekanikler, yeni grafikler ve zaten yapacağın çok basit şeyler var. Hikayeyi bir Far Cry oyununda hikayeyi güzel yazarsan zaten diğer şeylere çok önemi kalmıyor. Asıl bizim beklediğimiz Far Cry oyunlarında hikaye birazcık. Bir oyuncu
oyuncuyu çekmek istiyorsan Far Cry oyununa hikayede güzel bir şey yapacaksın. Güzel bir kötü karakter yazacaksın. Dolayısıyla o oyunun kötü olmasının zaten öyle bir ihtimali yok. O zaman Far Cry 6'yı bu kadar övdüysek izleyicilerimizden bir tanesine Far Cry 6 hediye edelim. Değil mi? Evet, bizi buraya kadar izleyenler için bu bir sürpriz. Videonun başında söylemedik bunu. Evet. Madem bize değer verdiniz, buraya kadar izlediniz, o zaman şöyle yapıyoruz. Siz değerli izleyicilerimiz için bir adet Far Cry 6 çekilişi yapalım dedik sizlere özel. Onu da şöyle yapalım. Far Cry 6'daki kötü karakteri canlandıran ünlü oyuncunun ismini yazanlar arasında yapacağımız çekilişle bir kişiye Far Cry 6 oyunu hediye ediyoruz. Hadi bakalım daha da artık ne yapsın? Oyun makinesi sizin işin. Yani daha ne yapalım? Yani yemiyoruz, yediriyoruz, içmiyoruz, içiriyoruz yani bakın. Evet, şimdi gelelim Far Cry 7'ye. Evet. Ortalama olarak hani 2024 bitiyor artık zaten. Bir 2024 sonlarına doğru bir duyurusu gelir muhtemelen. Bu da bizim tahminimiz, hani götten sallıyoruz tamamen. Yok hepten götten değil. Bununla alakalı röportajlar yapıldı. Var ya, Bununla tabii ki alakalı hani belli bir şey bilgi, var. bilgi var. Hani Far Cry 7 gelecek ve 2025 yılı öngörülüyor şu an içerisinde. Ortalama muhtemelen 2025'in son çeyreğinde falan gelir yani. Çünkü herhangi bir şey şu an için yok. Belli tutulur bir şey yok. Ama şöyle bir şey konuşuldu. İşte bir ana karakterimiz olacak haliyle. Bu ana Vay anasını ana ya. karakter oynanabilir bir ana karakterimiz Vay oğlum, olacak. benim aklıma hiç gelmedi bu ya. Şimdi bu karakterimizin ailesi birileri tarafından kaçırılacak ve biz bu kaçırılan aile üyelerimizi sırayla kurtarmaya çalışacağız. Güzel. Kurtarabildiğimiz olacak, kurtaramadığımız olacak. Seçime dayalı bir oyun tasarlamaya çalıştıklarını söylediler. Farklı bir konsept olacak gibi Bak, yine duruyor. Far Cry 3'e gidiyor, görüyor musun? Yani bir şeyler olacak bakalım, hayırlısı 2025'te doğru belli olur. Hayırlısı bakalım ya. Göreceğiz. Seve seve yine oynayacağız gibi düşünüyorum ben. New Dawn gibi bir felaket çıkmazsa eğer. Ki çıkacağını bundan sonra ben düşünmüyorum. Bu tarz IP'lere çünkü bir kere deneme şansın olur. İkincide affetmezler abi. Çünkü oyuncular gerçekten hani bu konuda gaddarlar, kötüler. Biz de öyleyiz. Sevdiğimiz serilerin Severiz. mesela nasıl Wolfenstein'i bitirdiler. Bitirenleri de bitirdik ama yani onu da söyleyelim. Bitirdik ama tekrar bir Wolfenstein duyuruları var etrafta. Tabii ki Blazkowicz'in dönüşüyle o seri tekrardan şahlanacak yani. Hiçbir fikrim yok, ölmez. Ölmez. Diyoruz. Sinan Akkol'da selamlar. Şimdi geldik videonun son bölümüne. En iyi Far Cry oyunları. İşte ilk 3 yapalım sadece. İlk 3 yap ama ya bence şöyle yapalım. Direkt Nasıl yapalım? Far Cry 3 diyelim. İlk 3 demeyelim. Far Cry 3 abi ya. En iyisi. Ondan sonra ne söylersin abi? Ondan sonra ne söylerim? Ben kendime Primali söylerim. mesela. Primali mi söylersin? Evet. Nedenini söyledim zaten. Biraz önce çok detaylıca anlattım. Benim için farklı bir deneyim olduğu için Primali 2'ye koyarım. Sen kaçı koyarsın? Ben 2'yi koyarım herhalde ya. Ben Ben de- biraz eskiye bayağı eskiciyim biraz. Ondan Ben de dolayı. 3. sıraya 2'yi koyarım. Ben de 3. sıraya 4'ü koyarım abi. Evet. Güzel yani. Güzel, ben de hepsini seviyorum. Hani saydığımız bütün serileri seviyorum ama hani bana yaşattığı duyguları göz önüne aldığım zaman, benim geçirdiğim keyifli vakitleri göz önüne aldığım zaman benim sıralamam 3 Primal. Primal bu arada kaçıncı oyun oluyor? Bak hep Primal diye geçiyor ya. Ama Primal diye çıktı yani. Öyle geçiyor da kaçıncı Hani, oyunda acaba? 8. oyun. yan oyun 10. şeklinde oyun. çıktı. Hiç ana oyun olarak hepten çıkmadı. Yan oyun olarak çıktı. Yani çünkü. ama bir oyundu, başlı başına bir oyundu yani. Tabii canım. Şey gibi düşün ya. Wolfenstein'da Old Blood vardı ya. O şey abi, o başka bir şey. O onunla karıştırma. Ama hayır o da DLC'den DLC'ydi dönme ama oyun. yine yan oyun olarak ana oyun olarak çıkmadı ki yine yani. Ama Primal bir ana oyun. Sadece adı Çok Primal. daha yani. Neyse efendim. Neyse boş ver ya. Karıştırmayalım. Gece saat geç oldu. Oruçlu bu kadar olur. Evet efendim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir diyelim. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla kalın. Çekilişe katılmayı ve soruyu cevaplamayı unutmayın efendim. İyi günler. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul eylesin. Amin. Amin.